Özel kuvvetler dediğimiz zaman ne anlamayız? Sen özel kuvvetleri nasıl tarif edersin, bize anlatırsın? Ya tabii şöyle söyleyeyim, yani Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı, içinde subay, uzman çavuşlardan oluşan elit bir birlik. Tabii görevleri de ona yönelik birlik. Kapsamı, içeriği ve yetiştirilme tarzı diğer birliklere daha farklı olan bir birlik. Teşkilat yapısı diğer birliklerden daha farklı bir birlik. Eğitim süreci daha uzun bir birlik. Ataması daha farklı bir birlik. Sonuçta her şeyle tabiri caizse özel bir birlik. Yani her şeyle özel, öyle söyleyeyim size. Yani o yüzden o birimde çalışmış olmak benim için büyük bir şerefti. Çok daha uzun süreli çalışan arkadaşlarım var. Benden çok daha fazla emek harcayan arkadaşlarım var. Bir defa hepsini tebrik ediyorum. Hala görev yapan bir sürü arkadaşım var. Onları tebrik ediyorum. Gurur verici bir yer. Şeyi de şundan söyleyeyim, yani neden önemli? Dünyanın her tarafında aynı isimle anılan birlikler var. Yani aşağı yukarı hep aynı. Bazılarının beresinin rengi değişir. Mesela bizde özel kuvvetler bordo bere diye geçerken Amerikalılar da yeşil bereliler diye geçer. Orada onların beresi mesela yeşildir orada. Başka bir ülkede başka bir bere takarlar ve onunla beraber yürürler. Ama yetiştirme tarzından bahsetmiştim. Çok zor ve uzun galiba bir süreç, ya değil şöyle mi? söyleyeyim, özel kuvvetler sonuçta gayri nizami harp konsepti üzerine yetiştirilen bir özel bir birim. O yüzden de görevlerinin aslında çoğunluğu yanlış bir bilgidir. Yani yurt içinde değildir aslında görevlerinin çoğu. Yurt dışına daha çok yönelik bir birimdir. Örtülü, gizli operasyonlar Yani, onların işi diyebiliriz. O şeyde başka ülkelerde birliklerin eğitilmesi, teşkilatlandırılması, Türkiye'nin çıkarlarını korumak için yapılacak olan faaliyetler dahil olmak üzere birçok faaliyet özel kuvvetlerin kapsamındadır. Hatta aşağı yukarı standart olarak dünyadaki özel kuvvet konsepti bizdeki NATO konseptiyle aynıdır. İlk kuruluş tarihinden itibaren de aynıdır. O yüzden de birbirine çok benzer. Bu tamamen şeyle ilgili. O ülkenin yapısı ve nelerle karşılaştığıyla ilgili. Hangi sorunlarla karşılaştığıyla ilgili. Bizde özel kuvvetler çoğunlukla terör ağırlıklı başlamıştır. Neden terörle ağırlıklı başlamıştır? Çünkü Türkiye 1984'ten başlayarak uzun bir müddettir böyle bir terör belasıyla test ediliyoruz. Ve bununla ilgili de ilk birimlerin kurulması, daha sonra bunların sayısının arttırılması, belli bir seviyeye çıkartılması ile ilgili süreçler geliştirilmiştir. Bugün rakam vermeyeyim. Yani kaç tane birlik var, kaç tane birlikte personel var. Bunların hiçbiri çok açıklanmaz. Ama geçmişe göre baktığınızda, teşkil yapısıyla baktığınızda şu anda çok daha büyük bir birliğe kavuştu. Çok daha büyük bir yapıya kavuştu. Sen de zaman zaman operasyonlara gittiğinde onları sahada görüyorsun. Tanıdığın insanlar var. Konuşmasından tavırlarına kadar her şeylerin farklı olduğunu görüyorsun. Çünkü bu eğitim tarzıyla ilgili bir şey. Bize ilk gittiğimizde, ilk eğitimi aldığımızda hocalarımız şunu söylüyordu. Bugüne kadar öğrendiklerinizi unutun. Siz de yeniden başka bir şey üreteceğiz demişlerdi. Bana çok şey gelmişti bu. Yani düşün, yıllarca harp okullarında yetiştiriliyorsun, sağa sonra işte bir sürü kurs görüyorsun. Her şeyi unutup nasıl, yani ne öğretecekler falan diye böyle düşünürken gerçekten çok daha farklı bir gözlükle hayata bakmayı öğrettiler. O çok şey öğrendiğimi iddia ediyorum. Tabii benden daha fazla kalanlar benden daha fazla öğrenmişlerdir. Bir defa bazen çok gençler bana şeyi soruyor, yani özel kuvvetlere nasıl girebiliriz'i soruyorlar. Çoğunlukla şöyle söyleyeyim, tabii özel kuvvetler kıtalardan belli bir sürenin sonunda çağrılır. Bazen de sınıf okullarından alınır ve oralardaki öğrencilerden seçilir. Şöyle anlatayım. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'nde şu kadar subay, şu kadar subay var diyeyim. Hepsi çok yetişmiş insanlar. Bir defa onu söyleyeyim. Özel olmak demek şu değil. Yani geri kalanlar özel değil anlamında bir tabir kullanmıyorum. Tam tersine. Zaten hepsi seçilmiş insanlar. Silahlı kuvvetlere girmiş olmaları zaten istihbarat anlamında, eğitim anlamında, fizik anlamında belli özellikleri kapsadıkları için hepsi özel. Ama onun ötesinde başka bir güç daha istiyorlar. Yani sizin için ekstra bazı talepleri oluyor. Bazı fiziki şartlar daha güçlü olmanızı gerektiriyor. Bazı eğitimlerde öne çıkmanız gerekiyor. Sicil olarak çok daha farklı bir yerde olmanız gerekiyor. Disiplin olarak farklı bir yerde olmanız gerekiyor. Onların arasından tekrar bir defa daha
seçilip eğitime tabi tutuluyorsunuz. Bu eğitim sırasında da eğer başarılı olursanız sizi diyorlar ki bizimle beraber çalışacaksınız. Ama bu beraber çalışacaksınız lafı bir tayin gibi olmuyor. Size şunu söylemiyorlar yani hadi gel bizde 2 yılına tayin oldun falan gibi tabiri yok. Bir anda geldiğiniz gibi bir anda gidebilirsiniz. Tayin dönemi beklemeden sizin o gün itibariyle çünkü inha yeridir buraya. İnha edilerek gelirsiniz. İnha edilerek de gönderebilirsiniz. Yani geldiğinizden her gün dönebilirsiniz, çıkabilirsiniz onu söyleyeyim yani. Şey hiç yoktur yani ben buraya geldim 2 sene boyunca buraya atamam yapıldı ben 2 sene burada kalırım gibi bir şey yok. 10 saniye sonra gidebilirsiniz. Dediğinizde Ankara'da yaşadım yine özel kuvvetlerde bir subayımız. Yeni geldi 6 aylık bir görevden döndü. Biz de yemek yiyoruz nasıl geçti burada. Pat diye telefon çağırdı bir daha tekrar göreve. O şey için ama o görev için. Bir de 8 ay. 8 ay daha. Bu söylediğin senin görevle ilgili. Benim söylediğim birliğin dışına gönderilmekle ilgili söylüyorum. Anladım. Yani o senin söylediğin görev. Gelirsin. Çünkü geçmişte şöyle bir durum vardı. Çoğunlukla birlikler belli bir süre göreve gider. Sonra gelirler en az bir 3 ay kadar eğitim alırlar. Ekstra tazeleme eğitimlerinizi yapmanız lazım. Onları yaparsınız. Sonra 3 ayda diğer görevlerle. Ama son dönemde Türkiye'nin artan tehditleri nedeniyle işte zaman zaman operasyonları görüyorsunuz. Pençe Kilit'ten tutun da diğer operasyonlarda çok aktif olarak kullanılıyor. Yani ister Karabağ deyin, isterseniz Libya deyin, isterseniz Suriye deyin, ister Irak sahası deyin. Çok aktif kullanılıyorlar. Ve bu aktif kullanılmadan dolayı da maalesef çok yük binmiş durumda. Bu yükten dolayı da artık o geçmişteki işte gel bir 3 ay daha eğitim al tekrar gitten daha çok arazide kalmak durumunda kaldılar. Çok doğru söylüyorsun. Bir defa hepsine çok minnettarız onu söyleyeyim. Çünkü çoluklarından çocuklarından vazgeçiyorlar. Hayatlarından çok vazgeçiyorlar. Yani şöyle bir ibare kullanılır. Ya işte bilerek ve isteyerek giriyorlar. Evet bilerek ve isteyerek giriyorlar. Evet bilerek, isteyerek, severek giriyorlar. Ama bu bilerek ve isteyerek girmeleri yalnızca tek başlarına üstlendikleri bir görev değil. Eşleri, çocukları, aileleri, anneleri, babaları dahil olmak üzere hep beraber o şeyi çekiyorlar. Öyle ki bugün biz rahatlıkla dolaşabiliyorsak, bugün bir AVM'de bir sinemaya gidiyorsak çok büyük akşamleyin çocuğunuzun başını var. okşayabiliyorsanız, vatan toprağı diyebiliyorsanız, hepimiz böyle gururla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın dokunulmazlığını yaşayabiliyorsak, açıkçası bu tür görevleri yapan her biri için söylüyorum, polisinden jandarmasına, Milli İstihbarat Teşkilatı'na her birinin yaptığı görevler sayesinde. Tabii yurt dışı olunca biraz daha fazlasıyla riskler artıyor. Yani yurt içinde alabileceğiniz desteklerle yurt dışında alabileceğiniz destekler arasında çok büyük farklar var. Riskler de artıyor. Tabii riskler arttıkça da sorumluluklar da artıyor. Sorumluluklar arttınca da bu sefer de geride kalanların özlemleri bir taraftan da endişeleri de artıyor öyle söyleyeyim. Yani yurt içinde ben çok bilirim arkadaşlarımla. Çok cenazeye gelemeyen arkadaşım var. Yani hatta söyleyelim mi söylemeyelim mi diye çok tartışılan konuları bilirim yani. Hani şimdi söylesek tam görev esnasında zaten çekilmesi mümkün değildir. Tam şeyin ortasında, görevin ortasında moralini bozmaya gerek var mı diye çok tartışma olmuştur. Ama çok gelemeyen arkadaşıma bir kez daha söylüyorum. Hani mezar için bekletilmemiştir, defnedilmiştir. Daha sonra ancak mezarının başına gelip duasını etmiş çok arkadaşım var. Özel Kuvvetlerle ilgili çok söylenecek şey var. Ama şunu söyleyeyim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her görevi çok değerli. Çok şerefli arkadaşlarım görev yapıyor bu görevlerde. Bir üstüne çıkmak, daha farklı görevler almak isteyen arkadaşlarım da özel kuvvetlere geçiyorlar ve özel kuvvetlerine devam ediyorlar. Allah yardımcıları olsun. Yani öyle söyleyelim. Bir kez daha söylüyorum. Özel kuvvetlere gelenlerin diğerlerinden farklı özellikleri daha fazla eğitim almaları, üstüne başka eğitimleri koymaları. Yoksa dediğim gibi bütün TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çalışan arkadaşlarım her biri kendi aşçılarından her biri çok değerli ve özellerdir. Evet. Sonunda şunu sorayım. Tabii. Şimdi dünyada dediğiniz gibi birçok ülkenin özel kuvvetler, özel birimleri var, özel askeri birlikleri var. Şimdi ben en azından şunu biliyorum, bunların da bir yarışmaları var biliyorsunuz. Kendi aralarında yarışmaları var. Son 5 yarışmanın hepsini Türk Özel Kuvvetleri kazandı. Bu bağlamda bakarsak tabii bu
oradaki bir yarışma ama arazideki operasyon kabiliyeti, silah, teknoloji, eğitimleri değerlendirirsek Türk Özel Kuvvetleri'ni dünyada nereye koyabiliriz? Dünyadaki diğer birliklerle. Ya şöyle söyleyeyim, tabii geçen gün ilginç bir tabir duymuştum, çok hoşuma gitmişti. Teknolojisi ancak şeyi kazandırır. Taktik operasyonları kazandırır. Savaşın kendisini kazandırmaz. Savaşın kendini kazandıracak olan yalnızca ayağı yere basan birliklerdir. Şimdi bazen şöyle söylenir, en iyi silaha sahip. Dünyada en iyi silaha sahip olacak ülke dediğinizde kim aklına gelir? Amerika Birleşik Devletleri. Zaten baş üretici, dünyada en fazla silah satan ülkeden bahsediyoruz. Şimdi ama bütün bölgelerden geri çekildiler. Yani Afganistan'dan tut, Irak'a kadar her yerden gittikleri her yerden kuvvetli şeyden dahil olmak üzere, Vietnam dahil olmak üzere her birden çekildiler geri. O zaman yalnızca silah yetmiyor. Aynı zamanda yaptığınız görevin adanmışlığı da çok önemli. Mesela bizim özel kuvvetlerimiz, söylediğimiz özel kuvvetlerin hiçbiri inanmadığı bir göreve gitmediler. Yani şöyle söylemek istiyorum. Türkiye zaten hedef olarak sömürgeci bir ülke değil. Yalnızca hak ve menfaatlerimize saldıranlar olursa onunla mücadele etmek için gittim. Zaten ulvi bir görevle gidiyorsunuz. Hani buradan atlayıp Vietnam'a gitmiyorsunuz. Başka bir ülkenin toprağını işgal etmeye falan gitmiyorsunuz. Size saldıran birisi varsa onunla mücadele etmek için gidiyorsunuz. Ve bu çok ulvi bir misyon katıyor size. Yaptığınız işi zaten seviyorsunuz. İkincisi, inancınız gereği zaten şehadete inanıyorsunuz. Bu sizi ilginç bir yere getiriyor. Hani derler ya, yani ölümü öldürmek diye tabir edilir. Siz ölümden korkmuyorsanız sizi hiç kimse öldüremez. Ona karar verecek. Ona Allah'ın kendisidir. Başkasının karar verme şansı yok. Onun ötesinde bir de o kadar çok fazlasıyla asimetrik savaşın farklı versiyonlarıyla bizim silahlı kuvvetler mücadele ediyor ki, bırakın özel kuvvetleri, bizim normal komando birliklerimizin dışında kalan birliklerimizde, yani iç güvenlik birliklerimiz dahil olmak üzere dünyanın her ordusundan çok daha eğitimli. Çünkü her biri yurt dışı operasyonları dahil olmak, sınır ötesi operasyonlara dahil olmak, asimetrik savaşın her birini yaşadı. Aynen öyle. Eğitimin dışında gerçeğini yaşadı. Yani birisine eğitim alanında bravo, dört dörtlüksün demek başka bir şeydir. Onu savaş meydanının içerisine koyup oradan döndüğünde bravo demek çok farklıdır. Tabii bugün baktığımız zaman hem jandarma hem polis özel harekat birliklerimiz bile Hepsi. Suriye'deki hemen hemen her operasyonda birebir. Yani o yüzden görev hani aldı. nereye koyarsan diye sor. Ben hani şunu söylemek istemiyorum tabii ki. Yani hep derler ya, herkesin yavrusu kendisine çok güzel gelir. Yok. Bizim gerçekten birliklerimiz eğitimin ötesinde icracı oldukları için de dünyanın bence ilk üçün içinde yer alıyorlar. Yani dörde koymam. Bu ilk üçte siz 1'e mi oturturursunuz, 2'ye mi oturtursunuz, 3'e mi oturtursunuz bilemem ama ilk üçü içerisinde Türk Özel Kuvvetleri yerini alır. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kırmadın Bir kez bizi. daha söyleyeyim. Takip edin. Burası çok sürprizli bir yer. Yani benden daha fazla girip çıkıyor her tarafa. Birçok şeyde Estağfurullah. inşallah. Bir an önce ilk 100.000'i görelim hadi bakalım. Hayırlı İnşallah. olsun. Çok teşekkür Eyvallah. ediyorum. Evet, bir videomuzun da sonuna geldik. Yeni videolar geldikçe kanalımızda paylaşmaya devam edeceğiz. Mete abiye de sizlerin huzurunda bir kez daha çok teşekkür Eyvallah. ediyorum. Kırmadı bizi. Görüşmek üzere.